Hani bir banka hesabında eksiye düştüğünüzde sistem anında kredinizi keser ya. Hı hı, kesinlikle. Gözünün yaşına bakmaz. Ama mesele gezegenin o atmosferik bilançosu olduğunda bu eksi bakiyeyi yıllardır bir şekilde görmezden geliyoruz. Bugün bu dosyada amacımız tam da bu hesabı nasıl toparlayacağımıza dair o kritik kaynakları önünüze koymak. Çevre Bakanlığı'nın projelerinden tutun da Birleşmiş Milletler'in o tarihi Brundtland raporuna kadar geniş bir kaynak listemiz var. Evet, oldukça dolu bir dosya. Amacımız da aslında net sıfır kavramının altındaki mekanizmayı ve ekolojik limitleri gerçekten kavramak. Yani net sıfır kavramı aslında o bahsettiğin banka hesabı örneğinin birebir aynısı. Yani atmosfere saldığımız sera gazlarıyla doğanın veya teknolojinin emip yok ettiği o miktarın matematiksel olarak sıfıra ulaşması şart. Paris Anlaşması'nın bütün kurgusu da bu bütçe üzerine kurulu zaten, değil mi? Aynen öyle. Sadece karbon salınımıyla azaltmak yetmiyor yani. Biriken o gazı atmosferden çekecek ormanlar, okyanuslar ya da teknolojik yutaklarla bir denge sağlamak zorundayız. Yoksa gezegenin termostatı hızla bozuluyor. Peki bu makro seviyedeki hesaplar sokağımıza, günlük hayatımıza nasıl iniyor? Kaynaklarımızdaki yerel örnek aslında bayağı çarpıcı. Evet, Çevre Bakanlığı'nın o Türkiye Yüzyılı projeleri kapsamındaki neredeyse sıfır enerjili binalar projesi. Tam ondan bahsedecektim ama bu binaların olayı değil sanırım, hani sadece çatıya 3-5 güneş paneli koymakla bitmiyor iş. Mekanizma tam olarak nasıl çalışıyor? Şöyle ki bu binalar kendi başlarına birer mini enerji santrali gibi işliyor aslında. Gündüz güneşle veya rüzgarla ürettikleri o fazla enerjiyi doğrudan şehir şebekesine geri veriyorlar. Elektrik sayacı geriye doğru çalışıyor bir nevi. Kesinlikle. Gece kendi üretimleri durduğunda da şebekeden tekrar enerji çekiyorlar. Yıl sonu geldiğinde bir bakıyorsunuz şebekeden çektikleriyle şebekeye verdikleri enerji birbirini tamamen sıfırlamış. Yani fosil yakıt kullanan o eski tip santrallere olan yük tamamen ortadan kalkıyor. Tamamen. Ve bu zincirleme bir reaksiyon yaratıyor aslında. Şehirdeki binalar kendi enerjisini üretince uzaktaki o doğal gaz ya da kömür santrallerine olan talep düşüyor. Anladım. Karbondioksit salınımı da azalıyor haliyle. Tabii ki. Salınım düşünce de dünyanın sera etkisi hafifliyor. Şunu unutmamak lazım. Gezegendeki o fazla ısının %90'ını okyanuslar emer. Isınma yavaşladığında okyanus asitlenmesi duruyor. Deniz ekosistemi derin bir nefes alıyor. İşin tarım boyutu falan da var sanırım, değil mi? Olmaz mı? İklim daha istikrarlı hale geldiği için karadaki kuraklık riski de azalıyor ve tarımsal verimlilik doğrudan artıyor. Her şey günün sonunda o karbon faturasını düşürmeye bağlı, anlayacaksın. Mekanizma çok mantıklı, evet. Ama benim burada küçük bir itirazım var. Dinliyorum. Şöyle düşünelim. Kendi enerjisini üreten muazzam akıllı binalar inşa ettik diyelim. Hı hı. Peki ya o binanın içinde yaşayan bizler? Yani o güneş enerjisiyle aydınlanan harika evde otururken kıtalar arası kargolarla sürekli bir şeyler tüketmeye, hızlı moda ürünleri sipariş etmeye devam ediyorsak sadece binanın akıllı olması bizi kurtarır mı? Bu gibi kanayan yaraya yara bandı yapıştırmak olmuyor mu biraz? Ya çok haklı bir noktaya değindin orada. Sadece teknolojik altyapılar inşa etmek ekosistemi tek başına kurtarmıyor maalesef. Bizim meselenin asıl kökenine, yani sistemin taşıma kapasitesine getiren nokta tam da bu. Brundtland raporuna geliyoruz burada galiba. Evet, 1987'de yayımlanan BM'nin ünlü Ortak Geleceğimiz metni. Bu rapor sürdürülebilirliğin sadece ağaç dikmekten ibaret olmadığını çok net anlatır. Sistemi sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak 3 ana boyuta oturtuyor. Ve sanırım BM'nin 2030'a kadar ulaşmayı hedeflediği o meşhur 17 küresel ağaç da bu 3 boyuta dayanıyor. Yoksulluğa son vermekten tutun, temiz enerjiye kadar geniş bir liste var orada. Aynen öyle, ama hepsi birbirine inanılmaz derecede mekanik olarak bağlı. Yani eğer ekolojik sınırı aşarsanız, doğanın kendi kendini yenileme hızından daha hızlı tüketirseniz, sistemin tüm temeli çöker. Doğal kaynaklar bittiğinde diğer hedeflerin bir anlamı kalmıyor. Kesinlikle. Temiz su veya verimli toprak kalmadığında ekonomik büyümenin ne anlamı var ki? Yoksulluğu bitirmek gibi o sosyal hedefleri hayata geçiremezsiniz. Ekolojik denge, diğer tüm insani amaçların üzerinde durduğu o tek temel platform aslında. O zaman başta konuştuğumuz banka analojisine dönersek,
Biz aslında şu an kendi gelirimizle yaşamıyoruz. Gelecek nesillerin kredi kartını çaldık cebimize attık, limitini de sonuna kadar zorluyoruz. Ve faturayı da direkt onların adresine postalıyoruz. Çok doğru bir özet oldu. Brundtland raporunun o ilk sürdürülebilir kalkınma tanımı da aynı şeyi söylüyordu zaten. Neydi o tanım tam olarak? Bugünü yaşarken yarınki kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini yok edemezsiniz diyor. Doğal kaynakları yenilenme hızından hızlı tüketmek, geleceğin sermayesini bugünden bitirmektir. Mesele sadece enerjinin kaynağını değiştirmek değil, o toplam tüketim iştahımızı da dizginlemek o zaman. Evet, şebekeye enerji veren binalar çok harika bir teknolojik adım ama o binaların içindeki bizim yaşam tarzımızda denklemin en kritik parçası. Tüketim hızımızla gezegenin yenilenme hızını aynı teraziye koymak bir seçenek değil artık. Bildiğin matematiksel bir zorunluluk. Bugün bu kaynakları inceledikten sonra çevrenizdeki o yeni yeşil projelere veya kendi alışkanlıklarınıza bakarken bu büyük resmi aklınızda tutmanızı umuyoruz. Bitirmeden önce şu soruyu da aklınızın bir köşesine bırakalım istiyorum. Gelecek kuşaklar kendi bugünlerini yaşamaya başladıklarında ve bizim şu anki hayatımıza dönüp baktıklarında sizce ne görecekler? Gerçekten ağır bir soru bu. Evet. Acaba ihtiyaç dediğimiz şeylerin ne kadarı gerçekten hayatta kalmak için, ne kadarı sırf o anki kısa vadeli konforumuz uğruna onların yaşam hakkını ipotek altına almaktı? Bunu bir düşünün derim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.